Herkese yeniden merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu makyajı yapıyor olacağız. Hadi gelin sohbetli makyaj yapalım. Şimdi önce şu saçlarımı bir toplayayım. Şu önlerini ve makyajı beraber yapalım. Şimdi sohbetli bir video olsun istedim. Neden bahsedeceğim? Bir tatile çıktık. Tokyo'ya gittik. Bayağı bir 15 gün falan yoktuk. Ondan bahsedeyim istiyorum. Belki gitmek isteyeniniz vardır. Japonya ile ilgili bir takım bilgiler verebilirim diye düşünüyorum. Ayrıca çocukla gittik. Çocukla seyahat işte nasıl olur vesaire. Böyle soru işareti olanlarınız varsa içinizde onlar için de güzel bir cevap olabilir diye düşündüm. Şimdi önce şu dalbayı sıkıyorum. Bakımını yapmıştım zaten. Şimdi gelelim Japonya'ya. Ben ve eşim Japonya'yı çok seviyoruz. Niye? Onu da söyleyeyim size. Gerçekten gezmek için çok güzel yerler var. Alışveriş deseniz muhteşem. Biz uzak doğu mutfağını çok seviyoruz ve gerçekten yani her şeyi yiyen insanlar olduğumuz için de deli gibi yemek yiyebiliyoruz. Kızım doğmadan önce şöyle söyleyeyim yani bir 10 kereden fazla gitmiş olabiliriz Japonya'ya. Tokyo'ya daha doğrusu. Şimdi de kızımızı götürmek istedik. Kızımın doğum günüydü. O yüzden gittik. Yani bahanesi doğum günü ama Japonya bizim için dediğim gibi çok severek gittiğimiz bir yer. Ben de eşim de çok seviyoruz. Niye gelmiyorsun acaba? Aman Tanrım. Şunu hemen yaymam lazım. Çok aldım. Şimdi Tokyo'dan bahsedelim. Ne yaptığımızdan bahsedelim. Biz şöyle söyleyeyim. Daha önceden işte Kyoto'yu gördüm. Hemen hemen bütün temple'ları görmüşümdür. Big Buddha zaten. O Big Buddha şeydi de Hong Kong'daydı, özür dilerim. Bir tek Fuji Dağı'na gitmedim. Ona bu sefer de gitmedik. Fuji Dağı'nda da şöyle bir şey var. Böyle yılın 365 günü çok net görülebilen bir dağ değil. Belki araştırdıysanız biliyorsunuzdur. O yüzden de hani böyle riske atmak istemedik. Biz zaten Ocak ayında gittiğimiz için de böyle çok soğuktu zaten. Hava böyle kötü olduğu zamanlarda da özellikle kapalı olduğunda Fuji Dağı'nı göremiyorsunuz. Tatilde bir kere çok net bir şekilde dağı şeyden gördük, şehir merkezinden gördük. Ama dediğim gibi gitmedik. Bir kere daha gidip Tokyo'ya o Fuji Dağı'nı görmek de istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim baştan. Çok şey çekiyorum videoyu. Böyle nasıl diyeyim size. Daha önceden hiçbir şekilde bir konuşma planı yapmadığım için tamamen doğaçlama çektiğim için de bu videoyu biraz böyle oradan buradan bahsedebilirim. Kusura bakmayın. İlk gittiğimiz günden itibaren başlayayım isterseniz. Bence en iyisi o olur. Şimdi buradan İstanbul'a gittik. İstanbul'da 2 gün kaldık. Eşimin ailesini gördük. Ondan sonra da gece uçağıyla Haneda'ya gittik. Tokyo'da 2 tane havalimanı var. Haneda ve Narita. Biz daha önceden hep Narita'ya gidiyorduk ama bu sefer Haneda'ya gittik. Haneda'da şöyle diyeyim, şehir merkezi çok çok daha yakın. Ama fark etmez, Narita'ya da gitseniz ulaşım ağı o kadar rahat ki her yere çok rahat gidip gelebilirsiniz. Çok kolay bir sistemleri var. Sadece o sistemi oturtmak önemli. Ama şu anda zaten böyle Google Maps'te falan da size her şeyi işte hangi line'a gideceğinizi, hangi renk line'da işte sağdan mı soldan mı nereden geçeceğinizi söylediği için çok rahat bir şekilde gideceğiniz yeri de bulabilirsiniz. Hiç öyle şey yapmanıza gerek yok. Stres olmanıza da gerek yok. Zaten her yerde İngilizce yazılar da var. Eskiden düşünüyorum da ne elimizde 3G'ler vardı, işte internet vardı, ne de böyle işte Japonca yazıların altında İngilizce yazılar vardı. O şekilde bile çok rahat bulduğumuz için yönümüzü. Ben hani çok şu andaki sistemde çok rahat gideceğiniz yere gidebileceğinizi düşünüyorum. Önce şundan bahsedeyim. Vize gerekmiyor. 90 gün boyunca Türkler turistik amaçlı kalabiliyorlar. Sadece online bir tane form doldurmanız gerekli. Yani buradan doldurursanız çok çok daha iyi. Custom ve pasaport bilgilerini giriyorsunuz. Custom'ları dolduruyorsunuz, declaration'ı. Ondan sonra size bir tane şey veriyor. QR kod veriyor. O QR kodu girişte söylediğiniz zaman çok daha az sıra bekleyerek ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. O QR kodu okutuyor ve sizin pasaportunuza bir tane pul gibi bir şey yapıştırıyor.
Onunla zaten tax free yapabiliyorsunuz. Her yerde onu göstereceksiniz. O pulu okuttukları zaman sizin pasaport bilgileriniz çıktığı için direkt alışverişte mağazalarda tax free olan kasaya gittiğinizde hemen taxsiz yani vergisiz alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu sistem, Japonya'daki sistem çok güzel. Diğer ülkelerde olduğu gibi işte aldığınız fişe tutup da işte havalimanının içerisinden ya da işte tax free ofislerine gidip de onlarla uğraşmıyorsunuz. Bence çok rahat bir alışveriş oluyor Japonya'da. Sadece bir iki yerde böyle alışveriş merkezinin içerisinde biz elimizde fişlerle şeye gittik. Tax return ofisine gittik. Onda da zaten sıra yoktu ve çok rahat işimizi hemen hallettik. Dediğim gibi yani hani dönüşü beklemenize hiç gerek kalmıyor. Böyle daha iyi oluyor bence. Biz havalimanına girdik, giriş yaptıktan sonra ülkeye havalimanının içerisinden Suica kartlar var. Bu Suica kartlar her yerde geçiyor. Yani işte otobüse de binebiliyorsunuz. Metroya, trene de çok rahat biniyorsunuz ve bazı 7-Eleven'larda da geçiyor. O yüzden Suica kartı mutlaka alın derim size. Günlük giriş çıkış bence yapmayın. Suica kartlarla çok daha kolay trene binebiliyorsunuz. Şimdi onu almaya gittiğimizde de kızımın doğum günü için gittiğimizi söylemiştim. Şimdi ilk başta kaç yaşında diye sordular. Orada Japonya'da 6 yaşına kadar 6 yaşını bitirmediğiniz zaman çocuklar bedava her yerde. Ama 6 yaşından sonra yani 7 yaşı itibariyle adult kategorisine giriyor. Ama mesela Suica kartta 7 ile 12 yaşta zannedersem çok emin olmamakla beraber ücret ödüyorsunuz ama child kartı aldığınız için de yarı fiyatını ödüyorsunuz zannedersem. Yani indirimli biniyorlar çocuklar trenlere. İşte onu sordular bana. Ben de dedim ki işte yarın dedim doğum günü, o yüzden dedim 7 yaşında olacağı için bizim de karta ihtiyacımız var dedim. Ve bir anda kıyamet koptu. Çocuklara inanılmaz değer veriyorlar. Onlar için genç nesil çok önemli. Bir anda böyle bir heyecanlandılar. Zaten böyle tepkiler inanılmaz Japonların. İşte heyecanlandılar. Bir sürü hediye getirdiler. İşte hepsi, birkaç kişi vardı zaten o dükkanın içerisinde. Çıktılar, tebrik ettiler. İşte böyle herkes bize bakıyor. Biz şok falan böyle. Kız şok. Yani benim kızım şok oldu tabii. Böyle şeyler görmediği için. Böyle inanılmaz bir böyle abartı derecesinde bir kutlama yapıldıktan sonra bize 2 tane adult, bir tane de child kart verdiler. Direkt havalimanında onları aldık ve çıkış yaptık havalimanından. Orada Go diye bir şey var, yani bir taksi gibi düşünün. Go diye bir uygulama var. O uygulamaya iniyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi veriyorsunuz ve çok rahat taksi çağırabiliyorsunuz. İsterseniz limuzin şeklindeki taksileri de çağırabiliyorsunuz. İşte oradan taksiyi çağırdık ve otelimize gittik. Otel çok güzeldi. Biraz böyle şehir dışında kaldı. Şimdi ben çocukla gittiğim için normalde mesela biz gitseydik şehir merkezinde işte Shinjuku'da ya da Shibuya'da kalırdık diye düşünüyorum. Yani Shibuya çok daha iyi tabii. Hani karı koca gidiyorsanız işte iki sevgili gidiyorsanız yani neyse gençler olarak, gençler demeyeyim de çocuksuz gidiyorsanız Shinjuku ya da Shibuya çok daha güzel bence, ya da Ginza'da kalabilirsiniz. Öyle şehir merkezlerinde kalmadık çünkü Japonya'da böyle her şey çok küçük. Çok daha böyle nasıl diyeyim size, metrekare olarak her yer çok dar. Kalacağımız otelde de eğer böyle çok küçük olursa çocukla beraber sığamayız diye düşünerek biz de dedik ki daha böyle lükse kaçalım. Çocukla çünkü gidiyoruz. O yüzden de böyle biraz işte 5 yıldızlı, daha nispeten daha büyük bir odası olan bir otel istedik. O yüzden de şehrin aslında diğer tarafında, yani o okyanusun diğer tarafında kaldık. Ama kaldığımız yerde çok güzeldi. İnsanlar özellikle oraya da geliyorlardı. O tarafa da geçiyorlardı. Orada da çok güzel böyle işte alışveriş merkezi vardı. Bir tane robotu görmeye geliyorlar. Bizim otelin hemen yanındaydı o robot. İşte Harbor'ı görmeye geliyorlar falan filan. Yani aslında güzeldi. Oradan şehir merkezine gidiş çok rahattı. Birçok otelin önünden zaten kendi shuttle'ları kalkıyor şehir merkezine gitmek istiyorsanız ya da işte tam şehir merkezine gitmeseniz de sizi böyle metro durağına bırakıyorlar. Biz genelde otelin shuttle'ıyla metro merkez, yani metro durağına gittik. Ama böyle bayağı bir, yani köprüyü geçerek, öbür tarafa geçerek öbür taraftaki böyle downtown sayılabilecek yerlere gittik. Oradan metro istasyonundan işte gideceğimiz yerlere dağıldık. 15 gün kaldık ve yetmedi. Öyle söyleyeyim size. Eğer Tokyo'yu böyle gezmek istiyorsanız ve gerçekten adam akıllı gezmek istiyorsanız yetmiyor.
Yani ben 10 kereden fazla gitmişimdir ve hala görmediğim yerler var. İnanılmaz bir şey. Çünkü cıncık cıncık bir sürü böyle gezebileceğiniz yer var ve insan böyle nasıl diyeyim size, yani gezdim gördüm hop bitti hadi başka tarafa geçelim yapamıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok güzel. Bronzer sürelim. Bu aralar gene Mac'e düşmüş durumdayım. Şu Gimmisan'ı süreyim. Japonya'dan döndük. İnanılmaz hastalandım. Ya öyle böyle değil. Ayakta zatüre geçirdim. Ve hala böyle şu ciğer kısmım iyi değil ve hala öksürüyorum. Sesim böyle bir gidiyor geliyor falan. Oy, ne yaşadığımı hiç anlamadım. Hiç bilmiyorum. Japonya inanılmaz soğuktu. Orada kötü hastalanırım diye düşünürken, fellik fellik gezerken hastalanacağım diye düşünürken Ankara'da hastalanmış olmama da kaç puan yani. Havası çok soğuk. Gerçekten kışın çok soğuk. Zaten bence gidilecekse Nisan-Mayıs gibi gidilmesi en güzel zamanı. Çünkü sakuraların işte çiçek açtığı dönem artık Nisan-Mayıs dönemi. En güzel zamanı. Mesela biz hayvanat bahçesine gittik. Oradaki temple'ın önündeki resimde inanılmaz güzel sakura ağaçları, işte çiçek açmış bir çok güzel bir görüntü varken biz gittiğimizde işte sakura mevsimi olmadığı için, kış olduğu için kuru dal yaprakları vardı ki gene çok güzel duruyordu ama şeyi düşünemiyorum yani çiçek açmış sakuraların olduğu dönemi düşünemiyorum güzelliğini. Ben sizin yerinizde olsam, gidecek olsam kesinlikle sakura dönemi giderim. En azından ilk gidiş için o tarihleri seçmeniz bence en iyisi. Çok kışa kalmayın derim. Çünkü kışın ciddi ciddi de soğuk oluyor. Biraz da böyle rutubetli bir soğuk olduğu için de bayağı bir hissediyorsunuz. Şimdi yaptığımız şeyi söyleyeyim size. Ben çocukla gittiğim için bayağı bir eşyayla gittim. Bir de kış olduğu için bayağı kalın eşya götürdüğüm için de valizi çok doldurmuş oldum. Çok büyük bir hata. Ben sizin yerinizde olsam boş valizle giderim. Ben eskiden gittiğimde boş valizle gidiyordum. Dediğim gibi yani çocukla gittiğim için güvenemediğimden böyle çok eşyayla gittim. Ama kesinlikle şeyle gitmek, boş valizle gitmek çok çok daha iyi. Çünkü ya her şeyinizi oradan alın. Yani inanılmaz ucuz. Çok güzel şeyler var. Türkiye'de olmayan ürünler var. Ya ben mesela çocukla bile böyle bu kadar eşyayla gittiğime pişman oldum. Bir dahakine gideceğim zaman kesinlikle çocukla dahi olsa yine hiçbir şey götürmeden boş valizle gideceğim. Şimdi bir kere o kadar soğuktu ki her çıktığımızda mutlaka bir Uniqlo'ya uğrayıp içtik aldık. Gerçekten. Her gün gittik aldık parasını ödedik tekrar fitting room'a girdik ve içimize içtiklerimizi giydik. Öyle yola devam ettik. Her yerde zaten Uniqlo var. Metro istasyonlarının içinde de var. Metro istasyonları zaten böyle şey gibi değil. Nasıl diyeyim size? Böyle bomboş bir metro istasyonu olarak düşünmeyin. Yeme içmenin çoğunu orada yaptık diyebilirim. O kadar güzel. Bir kere şöyle söyleyeyim size, kahvaltıyı yaptık çıktık. İnanılmaz yemek yedim bu arada. Onu da belirteyim. Kahvaltıyı yaptık. Sonra çıktık işte bayağı bir böyle işte giyindik ettik süslendik püslendik neyse. Çıkıp zaten bizim otelle şehir merkezine gidişimiz böyle bir saate yakın böyle 40-45 dakika falan alıyordu. Biz her metro istasyonuna gidişimizde bir kafe bulduk. Oradan mutlaka ben matcha latte içtim ki çok severim matcha latte. Ama Türkiye'de satılan matchalar maalesef çok kötü. Yani gerçekten çok kötü. Zaten renginden anlıyorsunuz. Japonya'da içtiğim ya da Kore'de içtiğim matchalar o kadar güzel böyle açık yeşil ve o kadar güzel tadı var ki Türkiye'de aldıklarınız genelde koyu yeşil oluyor ve böyle ot tadı geliyor. Gerçekten ot tadı geliyor. Şeylerde böyle bir şey yok. Japonya'da ya da işte dediğim gibi Kore'de, Hong Kong'da aldığınız hiçbir matcha'nın tadı öyle değil. Pufumu kaybettim. Kaybettim. Buldum. Ne diyordum? Mutlaka gidip bulduğumuz yerde matcha latte içiyordum. Eşim kahve içiyordu. Kahveyi çok sever. Çok düşkündür. Kahveleri de inanılmaz bu arada. İşte kızım da limonata falan vesaire içiyordu. Mutlaka kruvasan. Başka bir dükkandan kruvasan alıp, cookie alıp oradan işte o bizim kahve içtiğimiz, matcha latte içtiğimiz yere gidiyorduk. Orada bir es veriyorduk. Onun tam karşısında zaten şey vardı. Uniqlo vardı. Klasik gidip Uniqlo'dan içliğimizi alıyorduk. Giyiyorduk. Ve kaldığımız yerden yola devam ediyorduk.
Ya hemen hemen her gün Shibuya ya da Shinjuku'ya gittik. Zaten Shibuya, Shinjuku ve Ginza var. Ginza biraz daha böyle Nişantaşı tarzında bir yer. Shinjuku daha böyle Kadıköy gibi, ne diyeyim, Taksim falan gibi bir yer. Hani İstanbul'a göre söylemek istediğimde sanki böyle Taksim'miş gibi geliyor bana. Yani her şeyin olduğu yerler buralar aslında. Shinjuku'da, Shibuya'da. Şimdi Shibuya'yı anlatayım. Shibuya'da o şey var. Nasıl diyeyim? Crossing Road muydu? Shibuya Crossing miydi? Neyse yazarım. Bir böyle işte çok büyük bir yaya yolu geçidi var. İşte insanlar böyle karşıdan karşıya çaprazlama geçiyorsunuz zaten. İnanılmaz bir atmosferi var. Çok güzel orası. Onun adı ne diye geçiyordu ya? Unuttum. Crossing Road sanırım. Hatırlamıyorum. Onun tam böyle merkezinde bir tane Starbucks var. Starbucks'a oturup işte oradaki geçenleri izleyebilirsiniz, videoyu çekebilirsiniz vesaire. Orası güzel. Oradan böyle düz yukarı çıktığınızda çok güzel mağazalar var. Başka ne diyeyim? Yani Shibuya çok güzel hani gezmek için. Bir de Shinjuku var. Shinjuku'da da işte kedi ve Godzilla'yı görmeye gidiyorsunuz. İşte yani hani çok böyle bir şeyle gitmeyin de nasıl diyeyim? Ama işte şöyle çok güzel olacak, şöyle büyük bir kedi, şöyle bir Godzilla üstümüze atlayacak falan öyle bir şey yok ama hani gidip görünebilir tabii. Benim kızım çok o kediyi çok sevdiği için biz her gün mutlaka Shinjuku'ya gidip o kediyi bir gördük, bir bay bay yaptık, merhaba yaptık. Ondan sonra gideceğimiz yere gittik. Çocuklu seyahat. Shinjuku'daki yemek yerleri çok güzel. Orada gece hayatı inanılmaz zaten. Biz çocukla gittiğimiz için tabii ki bir gece hayatımız olmadı. Ama siz eğer böyle çocuksuz gidecekseniz kesinlikle Shinjuku diyorum. Oraya bir bakın diyorum. Onun dışında Ginza dediğim gibi inanılmaz bir lüks, yani nasıl diyeyim, bütün lüks mağazaların olduğu yer Ginza. Kendinizi böyle orada gezerken Allah'ım ben neredeyim diyebiliyorsunuz. Böyle arabalar muhteşem, insanlar inanılmaz giyinip geliyor. Böyle ya inanılmaz ya Ginza. Ginza'yı böyle nasıl anlatacağımı açıkçası bilemedim. Hani Nişantaşı halt etmiş diyebiliriz. Neymiş? Neyse, alışverişe gelecek olursak, alışveriş olarak bir kere cilt bakım ürünleri gerçekten çok uyguna geliyor. Özellikle de tax return aldığınız zaman, yani kasada daha indiği için zaten fiyatları uygun. Bir de tax return'de daha da uyguna geliyor. Ben bayağı bir işte cilt bakım ürünüyle makyaj malzemesi aldım. İşte normalde, bu arada bu videonun sonrasında neler aldığımı gösterdiğim bir video daha çekeceğim. Orada da detaylı olarak her şeyi gösteririm zaten size. Dediğim gibi işte saç ürünü, cilt bakım ürünü, makyaj malzemesi çok uyguna geliyor ve çok güzel ürünler orada oluyor. Shiseido falan gerçekten çok uygun fiyatlara düşüyorlar. Kıyafet, yani ben genelde Japonya'dan kıyafet ve senelerce eve bu böyle porselen kase taşıdım. Bu sefer almadım. Niye olduğunu hiç bilmediğim bir şekilde eşim de ben de bayılarak böyle kase taşıyorduk eve. Yani niye bilmiyorum. Hala daha kullandığım kaselerim vardır ki şöyle söyleyeyim, 7-8 sene önce en son gitmiştim Japonya'ya. Hani 7-8 değil de yani hani 6-7 sene falan oluyordur gitmediğim. Hala daha kullandığım kaselerim var. Kırılanların haddi hesabı yok, o ayrı. Hani burada kullanırken. Neyse. Yani bu tarz şeyler alabilirsiniz. Bir de mesela kıyafet olarak ben COS'u çok seviyorum. COS mağazasına mutlaka Japonya'ya gittiğimde girerim. Ankara'da yok. Niye olmadığını bilmiyorum. Sinir oluyorum. İnternetten de alışveriş yapamıyorsunuz. İstanbul'a her gittiğimde de COS'un peşinde koşamayacağım için maalesef oradan alışveriş pek yapamıyorum. Ama dediğim gibi yani çok sevdiğim bir mağazadır kendisi. Allık alıyorum ve allık bulamıyorum. Nereye koydum? Bir fikrim yok. Şöyle bir çantam var. İçine bakıyorum ama allık bulamıyorum. Neyse. Ararken anlatmaya devam edeyim bu şıkırtının içerisinde. Ne diyordum? COS. COS gerçekten alışveriş yapmak için çok güzel. Fiyatları Türkiye fiyatlarından çok çok daha uyguna geliyor. Ve birçok ürün Türkiye'de olmuyor. Yani sadece Japonya için üretilmiş ürünler var ki ben Japonların o kıyafeti ve giyim tarzını çok severim. O yüzden de mutlaka alıyorum her gittiğimde. COS, bir de Gu diye bir mağaza var, bir marka var ama o da işte Gu diye mi okunuyor tam emin değilim ama Gu diye yazılıyor. G-U yani. O da COS Uniqlo'nun bir alt sınıfı
diye geçiyor. Ama çok güzel ürünler var. Yani gerçekten bayağı bir şey aldık, ürün aldık oradan da. Özellikle kızıma böyle inanılmaz işte seneye yazın ve seneye kışınki bütün ürünlerini Uniqlo ve Goul'dan tamamen almış bulunmaktayım. Her seferinde de eşim ne zaman gitse özellikle kız için kalın kas tüyü montlarını mutlaka getiriyordu. Şimdi onların montunu, yani Uniqlo'nun montunu biliyorsunuz mu bilmiyorum ama özellikleri içi genelde kas tüyü oluyor ama çok ince oluyorlar. Ve böyle mesela seyahatlerde falan çok yer kaplamadığı için acayip iyiler, incecik oluyor. Ve üstünüze giydiğiniz zaman da inanılmaz sizi sıcacık tutan ürünler oluyor. Mutlaka o yüzden de her gittiğimizde alıyoruz o tarz montları. Ben bayağı bir mont aldım herhalde. 3 tane mont almış olmam lazım. COS'tan ve Uniqlo'dan aldım zannedersem. Onların hepsini de gösteririm size. Mesela neler alınır? İşte içlikler özellikle Uniqlo'nun inanılmaz güzel. Bu buralar herkes bir Intimissimi alıyor. Ama bence Intimissimi'den çok çok daha iyi. Yanlış anlaşılmasın, ben Intimissimi'yi çok severim bu arada. Çünkü onu da söyleyeyim. Ben bayağı bir İtalya'da yaşadım. Yani çok abartacak değil ama yani neyse. İtalya'da yaşadım ve İtalya'da hani Intimissimi böyle Penti gibi her yerde vardır. Birçok iç çamaşırımı, işte pijamamı falan zamanında da şeyden almışlığım var, yani Intimis'ten almışlığım var. Ta o zamandan bilirim, alırım, güzeldir. Hani bir şey demiyorum. Ama bir Uniqlo'da değil yani, hani gerçekten değil. Neyse. Gelelim tekrar nerelerde ne yiyebiliriz, ne içebiliriz. Her yerde her şeyi yiyebilirsiniz. Ya o kadar iyi. Hiçbir yerde mideniz bozulmaz. Net. Hiçbir yerde de kötü yemek karşınıza çıkmaz. Ha ama eğer diyorsanız ki ben Uzak Doğu yemeği yiyemem edemem, onu bilemem. Yani evet, o zaman biraz zorlanırsınız. Zorlanacağınız aşikar. Çünkü yani hani net Uzak Doğu yemeği yiyorsunuz. Neyse şöyle söyleyeyim, McDonald's'a gidip, ki ben böyle yurt dışında bir yerlere gittiğimde McDonald's yiyemem. Ama McDonald's'a gidip shrimp burger ve teriyaki chicken peşinde koşmuşluğum da var. Yemek deyince de bir boğa burcunun eline kimse su dökemez diye düşünüyorum. Yani kızım bile artık anne yeter yeme dedi ya. O kadar çok yemek yedim ki. O kadar güzel ki çünkü yemekleri. Tam benlik. Bayılıyorum ya. Gerçekten inanılmazlar. Ne yedik? Çok değişik yerlerde değişik yemekler keşfettik. O da ayrı. Tatlılar. İnanılmaz tatlı yapıyorlar. Yani yemek zaten efsane. Ama tatlı da bir o kadar muhteşem. Çünkü şöyle bir şey var. Adamlar hem düzgün yemek yapıyorlar. Yani kullandıkları malzemeler muhteşem. Hem de böyle çok tatlı tatlı yapmıyorlar. O yüzden içiniz bayılmadan çok rahat yapabiliyorsunuz. Yiyebiliyorsunuz tatlılarını. Dondurmalar muhteşem. Her gün dondurma yedik. Mükemmeldi. Başka ne anlatabilirim? Public tuvaletler bile sıcak. Nedir? Klozetler sıcak. Tuvalet musluğundan gelen sular sıcak. Ayarlayabiliyorsunuz. Öne mi arkaya mı gelsin ayarlayabiliyorsunuz. En önemli şey ne biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey oldu. Biz böyle metro istasyonu, yani metronun içindeki böyle tuvalete gitmemiz gerekti. Hep her tuvalete zaten kızımla ben giriyoruz, böyle minicik tuvaletin içinde böyle sıvışmaya çalışıyoruz. Evet, dediğim gibi yani Japonya'da her şey böyle küçük. Yani restoranlar küçük, işte tuvaletler küçük, oteller küçük, evler küçük. Her şey küçük, böyle kompakt. Neyse bir böyle tuvalete girdik ve nasıl diyeyim size, eğer bebeğiniz varsa ve bebeğiniz böyle hani kucağınızda elinizdeyse, siz tuvaletteyken bebeğinizi oturtabildiğiniz bir yer var. Ve hani nasıl diyeyim size, siz burada tuvalette otururken hemen şöyle kol mesafesi, yani bu kadar mesafede. Siz oturuyorsunuz ve şöyle ellediğiniz zaman da bebeğinizi böyle oturak gibi bir şey var, oturağa koyabiliyorsunuz. Adamlar bunu bile düşünmüş, yani değişik. Kafa enteresan yapıyor. Çalışıyor. Bu arada yağmur yağdığı zaman hiçbir yerde su baskını olmuyor. Çünkü her yer alttan ısıtma. Bütün yollar dahil. Ve su birikintisi olmaması için de şöyle yapılmış bir sistemleri var, yolları var. Böyle yapıldığı için de hiçbir yerde su birikintisi olmuyor. Bir şey demek istemiyorum. Neyse, bu kadar fazla da etrafı görmek iyi mi? Ondan da çok emin olamadım. Bence Tokyo yani anlatılmaz yaşanır bir yer. Biz gene eşimle gittik ve dedik ki yani kesinlikle gitmemiz lazım bir daha.
bizim herhalde ömrü hayatımız boyunca gideceğimiz 2 tane ülke vardır. Bir tanesi Japonya, bir tanesi Hong Kong. Devamlı gitmek istediğimiz ve hiçbir zaman da sıkılmayacağımız 2 ülke. Fırça getirmeyi unutmuşum. Fırçalarım yukarıda kalmış. Neyse elimize sürelim. Şu konudan bağımsız olarak şöyle göstereyim size. Şu palete düşmüş durumdayım. İnanılmaz güzel renkleri var. Anleşan'ın ve şurada bir tane şey var. Renk var. İnanılmaz güzel parıltısı var. Şu gözüküyor mu? Emin olamadım. Şu inanılmaz güzel. İçinde çok küçük simler var. Bunu böyle göz kapağımın üstüne şöyle geçiyorum. Bu aralar sadece bu. Yani göz makyajından anladığım bu. Ama inanılmaz güzel parlıyor ya. Özellikle güneş vurduğu zaman muhteşem oluyor. Bu arada oradan hiçbir far almadım. Niye öyle yaptığımı da bilmiyorum. Normalde Japonya'dan, Hong Kong'dan hep şey alırım. Onların böyle simli, parıltılı farları var. Onlardan alırım. Bu sefer almadım ya. Bu sefer oje. Deli gibi oje aldım. Ne aldığımı da bilmiyorum. Böyle neyin rengini beğendiysem soft zaten. Hepsini aldım. Hepsini göstereceğim. Bir tanesini denedim. Hiç bana göre değil. Almasaydım da olurmuş. Ama yani diğerlerinden ümidim var. İnşallah güzel olur diye düşündüm. Aynam varmış. Boşuna acı çekiyorum. Şu 2 maskaram da bitmek üzere. Çok az kaldı. Better Than Sex'le neymiş bu? Bad Gal. İkisi de bitmek üzere. İkisini de çok severek kullanıyorum. Oradan maskara da alamadım ya. İnanılmaz. Zaten şöyle bir şey oldu. Kozmetikle ilgili çok fazla böyle şey geçmedi. Verimli geçmedi. Çünkü ben ne zaman böyle bir kozmetik mağazasına girmek istesem kızım ve eşim rahat bırakmadıkları için beni doğru dürüst istediğim gibi bir alışveriş maalesef yapamadım. Sadece kıyafetler konusunda güzel nokta atışı alışverişim oldu. Ve ıvır zıvırdan kastım da işte çikolatadır, gofrettir, carttır, curttur şeklinde bir valiz dolusu da peluş bebekle Kuromi ve arkadaşları şeklinde geri döndük. My Melody, Kuromi ve Cinnamon Roll mudur nedir? Onunla geri döndük ya, inanılmazdı. Çocuklarla tatil Japonya'da, özellikle Tokyo'da inanılmaz. Sadece şöyle yürümesi zor oluyor çocuklarla çünkü çok fazla yürüyorsunuz. Her gün en aşağı 17.000 adım attık ki biz şöyle söyleyeyim gideceğimiz yeri bildiğimiz için hani direkt çıkıp gittik. Öyle keşfetme gibi çok olmadı. Çok az yere keşfettik. Yani keşfettik derken bilmediğimiz yerlerde çok böyle hani dolandık ettik. Ama genelde bildiğimiz yerlere gittiğimiz için de hani nokta atışı gittiğimizden kaybolma, dolanma olmamasına rağmen 17.000 adım. Ve biz hep öğlen çıktık otelden ve akşam da otele geri döndük. Ona rağmen ya böyle yürüdük. Hani siz düşünün bebek arabasıyla varsa bence öyle gidin. Bizde bebek arabası yoktu. Biz oradan hemen ilk gün bir tane valiz aldık. Valiz böyle değişik bir şey aldık. Valiz ama üstüne oturup da siz de çekebiliyorsunuz. Kendisi de gidebiliyor. Öyle bir araba gibi bir şey aldık. Derin hep onun üzerindeydi. Ama tabii onunla Avrupa'yı falan gezemezsiniz. Çünkü Japonya'da yollar geniş ve düz olduğu için çok rahat bir şekilde hani gezdik. Ama böyle tırtıklı yerlerde işte atıyorum hadi bir İtalya'ya gidelim onunla falan deseniz imkansız yani. O dar yollarda tıkır tıkır yürüyemez gidemez. Ama Japonya için çok kolay bir gezi oldu. Onu bir aklınızda olsun. Çocukla gitmek isteyenler, soracak olanlar olursa diye söylüyorum. Maskara bittiği için çok belli etmedi ama yapacak bir şey yok. Çocuklu seyahatlerde şöyle olabiliyor. Çok böyle yemeği seçen bir çocuğunuz varsa ki benimki öyle. Biraz sıkıntı olabiliyor. Çok fazla ıvır zıvıra gidiyorsunuz bu sefer de. 7-Eleven'lar var her yerde. Her yerde. Yani
Gerçekten her yerde. Oralardan bir şeyler alıp yedirebilirsiniz çocuğa. Ya da işte Derin sadece noodle yediği için noodle soup ya da noodle aldık, yedirdik. Et yiyen çocuk orada eti ağzına sürmedi. Çok enteresan. Ha bir de balık. Deli gibi balık yedi Derin. Balıklar da çok taze oluyor. Balık yiyen çocuğunuz varsa o bakımdan da şanslısınız. Ama işte bizim gibi pis boğazlı çocuğunuz çok rahat gezer, yedirirsiniz. Her yerde yemek yer yani, o öyle söyleyeyim size. Biz eşimle her yerde yemek yedik ya. Her yemeğin tadına baktık. Bizim için tatiller zaten nerede ne yiyeceğiz? İnanılmaz. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ondan sonra nereye gitsek? Çok değişik ya. Diyorum size, boğa burcu olmak kolay değil yani. Yemeği çok seviyorum. Güzel yemek yiyeceğim. Kötü yemeği asla sabrım yok. Sevmiyorum onu da. Yemek yemek için yemek yemem. Karnımı doyurmak için yemek yemem. Gerçekten canım istediği için, sevdiğim için yemek yerim. Maskara bitmiş. Çok böyle güzel olmadı sanki ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bir kat daha bundan geçmeyeyim. Başka bir şeyle geçerim. Konuşurken makyaj yapmak çok zormuş. Ne yaptım ne ettim hiç bilmiyorum. Hem başka şeyden bahsedip, daha doğrusu yani makyaj malzemeleri anlatsam çok rahat makyaj yaparım ama başka bir şeyden bahsedip de makyaj yapıyor olmak, benim için iki işi aynı anda yapıyor olmak biraz zor. Ne yaptım bilmiyorum. Anlatabildim mi onu da bilmiyorum. Edit yaparken göreceğiz. Baktım ki anlatamamışım. Bu videoyu yayınlamam. Şu Old Darling'i sürelim. Ama nereye süreceğiz? Fırça almamışım ya. Yani kendimi aşağı getirmişim. Bütün eşyalar yukarıda. Şununla şunu da sürmeyeyim tabii ki. Şunu da sürelim. Şu Old Darling'i çok seviyorum ya. Işıltılı birkaç bir şey aldım. Bu kalem gibi şeylerden aldım. Onları da bir beraber deneriz. Bir videoda deneriz oradan aldıklarımızda. Çok değişik şeyler de aldım. Onları da göstereceğim. Genelinde böyle ıvır zıvır niye bunu almışım dediğim ürünler de çıkacaktır. Çünkü benim her Tokyo seyahatimden sonra özellikle bu 1 milyoncu dedikleri yüzyenciler var ya, yani yüzyenci dedikleri 1 milyoncular var. Daizo'lar. Orada giriyorum, alıyorum, eve geliyorum Türkiye'ye, valizi açıyorum. Diyorum ben bunu niye almışım? Bunu ben ne için kullanacağım? Ne de kullanacağım? Hep böyle oluyor. Çok enteresan ya. Oradayken gerçekten çok işe yarayacakmış. Mutlaka bunu almam lazım diye düşünüp sonra Türkiye'ye gelip bu ne dediğim çok fazla ürün var. Tempura yapmayan biz Türkler sanki çok tempura yapacakmışım gibi tempura için süzgeç, kızartma süzgeci bile almıştım yani zamanında. Ne alaka? Ne alaka? Neyse. Şu da bitti ya. Şu çok çabuk kuruyor, bitiyor. Bitmiyor da aslında kuruyor. Ama bunu çok severek kullanıyorum. Bunu ben kullanıyorum. Bu maskara kuruduktan sonra, ki kurumuştu zaten, kupkuru bir maskaraydı. Üstünden geçip uzatmak için kullanıyorum. Şöyle. Bu sürerken biraz dökülme yapıyor. Sürdükten sonra yapmak gerekiyor. Temizlemek gerekiyor. Şimdi yalanı yok. Ama uzatıyor. Şuralara değdi tabii. Şu aşağıda geçelim. Çok boş kaldı aşağısı. Kapının önünde birileri geçiyor. Dikkatimi dağıtıyorlar. Bir sonrakine Osaka'ya da gidebiliriz. Ama biz gene herhalde Tokyo'ya gideriz. Ama Osaka'ya da bir kere gitmek istiyorum. Özellikle Derin'i götürmek istiyorum. Çünkü oradaki Universal'a mutlaka ve mutlaka gitmek. Ben de gitmek, görmek istiyorum. Dediğim gibi Derin'i de götürmek istiyorum. Temple'ların hiçbirine sokmadık Derin'e. Çünkü daha 7 yaşında, çok anlayacağını düşünmediğimiz için bir daha gittiğimizde hani sokarız diye hiç gitmedik. Tek hayal kırıklığı hayvanat bahçesinde yaşandı. Çünkü hayvanat bahçesinde özellikle ben pandaları görmeyi çok istiyordum. Hiçbirini göremedik. Çünkü pandalar uyuyordu. Filler uyuyordu. Kutup ayısı takılıyordu. Şimdi onu suda görmek istiyordu. Bekledik suya falan girmedi.
Ne kadar çok kuş varsa gördük. Japonya'ya gidip de kuş görmek ister miydim? No. Ama olsun. Ya bir tek hayal kırıklığım sadece o oldu. Hani bilseydim gitmezdim. Bir de o gün inanılmaz çok yürüdük. O gün böyle bir sefillik oldu. O gün odaya döndüğümüzde bütün şuralarımız böyle, kızımın da benim de kıpkırmızıydı. O gün çok güneşliydi. Güneşten bayağı bir yandık herhalde. Ama neticede çok güzel bir Japonya seyahati, Tokyo seyahati oldu. Vallahi anlatabildim mi tam emin değilim. Sormak istediğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Sorularda açıklarım. Dediğim gibi çok fazla kere gittiğim için Tokyo'yu biliyorum. Osaka'yı sorarsanız bilmiyorum. Osaka'ya hiç gitmedim. Gitmek istiyorum ama Osaka ile ilgili çok detaylı bir bilgim yok. Ama Tokyo'da birçok şeyi size söyleyebilirim. O yüzden videonun altına yorum yazarsanız, soru sorarsanız onları da cevaplarım. Şunu da sık. Vallahi ne makyaj yaptım onu da bilmiyorum. Çatır çutur bir şeyler yaptık ama inşallah güzel olmuştur. Bu aralar biraz böyle nötr bir makyaj yapıyorum. Eski makyaj malzemelerimi düşmüş durumdayım. MAC ve NARS kullanıyorum. Eskiye geri dönüş. Şundan bir daha sıkalım. Dalba deyince de ben yine aldım dalba. İnanılmaz güzel bir ürün bu ya. Hem şeyde kullanmak için çok güzel, makyaj öncesi hem makyaj sonrası çok güzel oluyor. Bir sürü böyle ıvır zıvır toka verdik. Hiçbirini de kızmanı kullandırtmıyor. Şahane. Evet. Saçlarımı da yeni kestirdim. İnşallah güzel olmuştur. Sizlere makyaj yaparken Tokyo'yu anlatmak istedim. Çok net bilgi verememiş olabilirim. Dediğim gibi iki işi aynı anda yapmak pek bana göre bir şey değil. Ama sorularınız varsa mutlaka yorumları aşağıya bırakırsanız o soruları mutlaka cevaplarım. Emin olabilirsiniz. Yani yeter ki bildiğim yerden gelsin sorular. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda Tokyo'dan aldığım ürünleri gösterdiğim bir video çekeceğim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.